Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Dacia Duster, piyasadaki diğer rakipleriyle kıyaslandığında gerçekten uygun fiyatıyla giriş seviyesi C-SUV sınıfının popüler modeli Duster, 2022 yılı için yenilendi. Yenilenen dış tasarımının yanında en büyük güncellemelerin teknoloji ve konfor alanında yaşandığı yeni Duster'a dair tüm yenilikleri en ince ayrıntısına kadar en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Fakat görüyorum ki bizi izleyen takipçilerimizin birçoğu kanalımıza abone değil. O yüzden tekrar hatırlatıyorum, halen daha kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Dacia Duster ilk defa 2010 yılında gerçekten uygun fiyatı ve kolay ulaşırsın zor vazgeçersin mottosuyla kullanıcılarıyla buluştu. Çeşitli ülkelerde Renault markası altında satışa sunulan Duster, giriş seviyesi C-SUV segmenti içinde 2 milyona yakın satış adedi başarısıyla kendine has müşteri kitlesini yaratmayı başardı. İkinci nesline 2017 yılında kavuşan Duster, ilk makyajıyla 2022 yılı için karşımızda. Yeni Duster'a önden baktığımızda en büyük yeniliklerin bakışlarda yaşandığını görüyoruz. Dacia markasının ikonik hale getirdiği ve diğer Dacia modellerinde de kullandığı Y şekilli gündüz farları yeni Duster'a da eklendi. Sadece tasarımsal açıdan yenilenmekle kalmayan bu farlar, bir Dacia modelinde hem ilk defa hem de standart olarak sunulan otomatik yanan uzun farlar ve LED sinyal göstergeleriyle geliyor. Ortada ise yenilenen tasarımıyla farlardaki Y şeklini devam ettiren 3 boyutlu krom parçalı radyatör ızgarasını görüyoruz. Gövde rengi de dahil olmak üzere 3 farklı renkteki ön tamponda ise herhangi bir değişim yaşanmıyor. Yeni Dacia Duster'ın profiline geçtiğimizde ise bizi şaşırtacak büyük bir değişimle karşılaşmıyoruz. Yeni Dacia Duster'ın profili makyaj öncesindeki tasarımını korumayı sürdürüyor. İkinci nesliyle birlikte gelip gerçekten tarz bir aksesuar olduğunu düşündüğüm, üzerinde sinyal lambasının yer aldığı siyah trim parçası varlığını koruyor. Ön ve arka çamurluklarda şişkin, orta kısımda düz ve akıcı bir tasarım kullanılan yeni Duster'ın aerodinamik açıdan gelişmesine katkı sağlayan jantları da tamamen yenileniyor. 16 ve 17 inç boyutunda gelen bu jantları ben oldukça beğendim. Yeni Dacia Duster'ın arka tarafına geçtiğimizde ise yenilenmeyi ilk andan itibaren hissediyoruz. Dacia Duster'ın arka tarafında bugüne kadar hiçbir Duster'da bulunmayan ve gerçekten büyük bir eksiklik olarak gördüğüm spoiler nihayet ekleniyor. Hava direncini azaltıp yol tutuşuna oldukça büyük katkı sunan bu hamle sonucu yeni Dacia Duster'ın hanesine benden 1 artı puan yazıyorum. Bunun yanı sıra arka taraftaki değişimden stoplarda nasibini alıyor. Tıpkı ön farlarda olduğu gibi Y şeklinin tasvir edildiği arka stoplar oldukça yenilikçi ve tarz sahibi gözüküyor. Model isim yazısı bagajın merkezindeki yerini korumayı sürdürürken arka tampon ve difüzör makyaj öncesindeki tasarımını koruyor. Yeni Dacia Duster boyutlar konusunda da makyaj öncesine göre herhangi bir değişim yaşamazken 4 tekerden çekiş sistemine sahip olan Duster ile 2 tekerden çekiş sistemine sahip Duster arasında boyutsal farklılıklar bulunuyor. 2 çeker yeni Duster 4341 mm uzunluğunda, 1804 mm genişliğinde ve tavan barlarıyla 1693 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Yeni Duster 4x4 ise tavan barlarıyla birlikte 1682 mm yüksekliğiyle 2 çeker modelden 11 mm daha alçalıyor. Bagaj eşiği yüksekliğinde yeni Dacia Duster 4x4'te 764 mm ile 2 çeker Duster'dan 18 mm daha alçak olmasıyla ön plana çıkıyor. Yeni Dacia Duster'ın en çok vakit geçireceğimiz teknolojik öğelerle donatılmış iç mekanında durum ne? Buyurun öğrenelim. Yeni Dacia Duster'ın iç mekanının genel tasarım dili makyaj öncesiyle tamamen aynı. En büyük yeniliğin multimedya tarafında gerçekleştiği yeni Duster'ın iç mekanında konsolun ortasında bulunan ve 2 farklı donanımdaki 8 inç boyutunda yenilenmiş dokunmatik ekranı görüyoruz. Bu ekranlardan medya displeyi satın alırsanız
6 adet hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 adet USB portu, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu ile Google veya Android sesli asistanını kullanabiliyorsunuz. Medya Nav ekranını satın alırsanız yerleşik olarak gelen navigasyon ile Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerine erişebilirsiniz. 4x4 Duster'da ise bunlara ek olarak rakım ölçer altimeter, eğim ölçer inclinometer ve pusula özellikleri geliyor. Ekranın aşağısına doğru indiğimizde otomatik klima kontrol ünitesinin hemen altında harikulade bir hareket olarak 2 adet USB bağlantı noktası ve 1 adet 12 volt soket girişini görmek beni mutlu ediyor. Yeni Dacia Duster'daki bir diğer yenilik ise yine olmazsa olmazlardan kol dayamanın nihayet gelmesi oluyor. İçinde saklama alanının da bulunduğu kol dayama benden artı puan almayı başarıyor. Makyaj öncesine göre yükselen orta konsol iç mekanın kalite algısını da yükseltiyor. Koltukların da tamamen yenilendiği yeni Dacia Duster'ın arka tarafına geçtiğimizde makyaj öncesine göre büyük bir değişim göremiyoruz. Makyaj öncesine göre en büyük yenilik opsiyonel şekilde satın alınabilen arka yolcular için orta konsol üzerindeki USB portları oluyor. Üzerlerinde Isofix bağlantılarının bulunduğu arka koltuklardaki baş mesafesi ise 892 mm ile segmentinin getirilerini karşılıyor. Yeni Dacia Duster, bagaj hacmi tarafında motor seçeneklerine göre hacimsel değişiklikler yaşıyor. Yeni Duster'ın 2 çeker benzinli versiyonundaki bagaj hacmi 478 litre olurken, dizel versiyonda bu değer 471 litreye düşüyor. 4x4 Duster'da ise 467 litreye kadar düşüyor. Arka koltukları tamamen yatırdığınızda ise 2 çeker versiyonda 1623 litre, 4x4 versiyonda ise 1614 litre bagaj hacmi elde edebilirsiniz. Yeni Dacia Duster'da varlıklarıyla size güç ve konfor hissi veren gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Dacia Duster'da sırf var demek için değil, gerçek anlamda hayatınızı kolaylaştıracak birbirinden fonksiyonel sürücü yardımcı özelliklerine sahip olacaksınız. Bu özelliklerden ilki 30 ila 140 km/saat hızları arasında önde 2, arkada 2 adet bulunan sensörlerle kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulup arka tampon üzerinde bulunan 4 adet sensör ile park işlemini kolaylaştıran arka park sensörü. Eğimli bir yolda fren pedalına 2 saniyeden fazla bastığınızda otomatik olarak devreye girerek yeni Duster'ın kaymasını önleyen yokuş kalkış asistanı. Buna ek olarak yalnızca yeni Duster 4x4'te satın alınabilen ve manuel olarak 5 ila 30 km/saat hızlarda çalışan yokuş iniş asistanı sayesinde gaza ya da frene dokunmadan yokuşlardan inebiliyorsunuz. Bununla birlikte direksiyon üzerinde bulunan tuş ile yönetilen ve trafiğin durumuna göre aracın hızını ayarlayan adaptif hız sabitleyiciyi de içeren ADAS, bir önde, 2 yanlarda ve 1 arkada olmak üzere toplamda 4 adet kamera ile 20 km/saat hızlara kadar olan sürüşlerde ve bilhassa park manevralarında hayatınızı kolaylaştıracak Multi-View kamera sistemi yeni Dacia Duster'da bulunan gelişmiş sürücü ve yardımcı özellikleri arasında yer alıyor. Duyduğunuzda oldukça hoşunuza gidecek, tamamen ihtiyaç odaklı, yenilenmiş motor seçenekleri ve şanzıman özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Dacia Duster'da benzin, dizel ve LPG yakıt türlerinden oluşan 6 farklı motor ve şanzıman seçeneği kullanıcılara sunuluyor. Bununla birlikte yeni Duster'da Renault imzalı 6 ileri çift kavrama otomatik vites seçeneği de eklendi. Yenilenmiş motor seçeneklerinin ilk sırasında 2 çeker ya da 4x4 versiyonu fark etmeksizin 1.5 DCI dizel motor bulunuyor. 115 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bu motoru 6 ileri manuel şanzıman ile yönetiyorsunuz. Benzinli motor seçeneklerinde ise sırasıyla 90 beygir güç
160 Nm tork üreten 1.0 TCE, 130 beygir güç, 240 Nm tork üreten 1.3 TCE, 2 çeker Dacia Duster'da bulunuyor ve yalnızca 6 ileri manuel vites ile yönetiliyor. Benzinli motor seçeneklerinin en tepesinde ise 150 beygir güç, 250 Nm tork üreten 1.3 TCE motor yer alıyor. Hem 2 çeker hem de 4x4 Duster'da satın alınabilen bu motoru 6 ileri manuel ya da 6 ileri çift kavrama EDC şanzıman ile yönetebiliyorsunuz. Son motor seçeneği ise doğuştan LPG sistemi ile gelen Eco-G 100 motoru oluyor. Yeni Dacia Duster Avrupa'da 12.000 eurodan başlayıp en üst donanımda 17.000 euroya alıcı buluyor. Yeni Dacia Duster'ın tamamen yenilenen özellikleri en ince ayrıntısına kadar bu şekildeydi. Ben makyajlanan Duster'ı oldukça beğendim ve fikrimi soracak olursanız giriş seviyesi CSU sınıfında kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni Dacia Duster hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Dacia Duster hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.